Bugün sizlerle birlikte Çekya'nın en popüler şehirlerinden biri olan Prag'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben buraya gelirken oldukça heyecanlıydım çünkü tarihi binalar, sokak kafeleri ve renkli meydanlarıyla ilgimi çekiyordu. Bu videoda sadece nereleri gezebileceğinizi değil, aynı zamanda vize alma sürecinden şehir ulaşımına, gece hayatından alışverişe kadar tüm detayları paylaşacağım. Videonun sonunda Prag'da yapılacaklar listesiyle ilgili birçok ipucu vereceğim. O yüzden videoyu baştan sona izleyin. Prag'a gelirken en çok merak edilen konulardan birisi aslında vize. Hadi önce buna bakalım çünkü şehire adım atmanın ilk adımı buradan başlıyor. Prag'a gitmek için Çekya'nın Schengen vizesi gerektirdiğini bilmek önemli. Ben başvuru sürecini deneyimledim ve aslında düşündüğünüz kadar da karmaşık değil. Öncelikle online rezervasyon alıyorsunuz ve gerekli belgeler, pasaport, uçak ve otel rezervasyonları ile sağlık sigortası. Başvuruyu seyahatten en az 15 gün önce yapmanız işinizi kolaylaştırıyor. Ben biraz erken başvurdum ve sorunsuz bir şekilde vizeyi aldım. Vizeyi aldıktan sonra Prag'a doğru yola çıkmak çok keyifli. Çünkü şehrin ne kadar etkileyici olduğunu görünce bu süreç size küçücük bir detay gibi gelecek. Vizeyi hallettik. Şimdi bavulumuzu kapıp Prag sokaklarında yürüyelim. Prag'da ilk durağımız Eskişehir Meydanı oldu. Meydanda astronomik saatin önünde insanlar hep toplanıyor. Ben de saat başında bu kalabalığın enerjisini izlemekten keyif aldım. Ardından Karl Köprüsü'ne geçtim. Gün doğumu burada inanılmaz bir manzara sunuyor. Sabah sessizliğinde köprü neredeyse sadece size ait gibi hissediliyor. Prag Kalesi'ni gezmek de günün önemli noktalarından biri. Tarihi yapılar arasında dolaşmak insanı farklı bir zamana taşıyor. Burada her köşe neredeyse fotoğraf karesi gibi. Fotoğraf çekmekten kendinizi alamıyorsunuz. Şimdi şehrin sokaklarına dolaştık. Ama ulaşım konusu da önemli. Prag'da şehir içi ulaşım nasıl oluyor? Bir bakalım. Şehir oldukça kompakt ve yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Ben tramvayları kullanmayı tercih ettim. Hem nostaljik hem de şehir turu yapmak gibi oluyor. Sokaklarda kaybolmak, kafelerde oturup bir kahve içmek ve çevredeki günlük yaşamı gözlemlemek çok keyifliydi. Ben en çok küçük avluları ve gizli sanat galerilerinde dolaşmayı sevdim. Rehberlerde genellikle yok ama gezerken rastlamak harika. Gezimizi planlarken şehre nasıl geldiğimiz de çok önemliydi. Şimdi havaalanından merkeze geçelim. Prag havaalanından şehir merkezine ulaşım çok kolay. Ben otobüs veya metro kombinasyonunu tercih ettim. Hem ucuz hem de hızlı. Taksi ve Uber seçenekleri de var ama yoğun saatlerde trafik sıkıntı yaratabilir. Havalimanı servisleri ise bavullarla gelince oldukça pratik. Ben bu yöntemlerle şehir merkezine rahatça ulaştıktan sonra artık tek yapmanız gereken şehri dolaşmak. Şimdi biraz da Prag'ın gece hayatına göz atalım. Çünkü şehir gündüz kadar gece de canlı. Prag'ın gece mekanları oldukça çeşitli. Eskişehir civarında barlar, publar ve canlı müzik mekanları var. Ben en çok caz barlarda vakit geçirmeyi sevdim. Atmosfer ve müzik inanılmazdı. Nehir kenarındaki gece tekneleri de farklı bir deneyim sunuyor. İlk geceyi burada geçirdikten sonra şehrin enerjisine hayran kalmamak mümkün değil. Geceyi enerjiyle tamamladık. Şimdi biraz alışveriş zamanı. Prag'da neler alınır bir bakalım. Prag'da alışveriş denilince ilk akla gelen kristaller ve porselenler. Ben küçük butiklerde dolaşmayı tercih ettim. Hediyelik eşya almak ve sokakları gözlemlemek de çok keyifliydi. Eskişehir Meydanı civarında dükkanlarda el sanatları ve çikolata bulmak kolay. Ufak bir ipucu. Prag'da bazen pazarlık yapmak mümkün. Denemeye değer. Alışverişten sonra tatlı molası vermek şart. Prag tatlıları gerçekten denemeye değer. Prag'da denemeniz gereken tatlılardan biri de trdelning. Sokaklarda sıcacık tarçınlı trdelning yemek inanılmaz keyifli. Ayrıca kahve kültürü de çok güçlü. Yanına küçük bir kurabiye ile kahve molası tam anlamıyla rahatlatıcı. Tatlı molası sadece damak için değil, bir durup etrafı izlemek için de harika bir fırsat sunuyor. Tatlı yedik, şimdi biraz rahatlama zamanı. Prag'ın spa ve sauna merkezleri bunun için ideal. Prag'da sauna deneyimi oldukça farklı. Ben bir gün yerel bir saunaya gittim. Hem vücudumu hem de ruhumu dinlendirdim. Spa merkezleri klasik geziden sonra gerçekten iyi geliyor. Burada geçirdiğim zaman gezi boyunca en çok unutacağım anlardan biri oldu. Tüm bu deneyimlerin ardından artık kapanış yapabiliriz. Ve Prag'ı sizlerle birlikte bir kez daha hatırlayabiliriz. Prag gezimizi burada tamamladık. Umarım videoyu izlerken sanki benimle sokaklarda dolaşıyormuş gibi hissettiniz. Prag'a gitmeyi planlıyorsanız bu tüyolar çok işinize yarayacak. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda Prag deneyimlerinizi paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bir sonraki gezilerde de birlikte olabiliriz. Benim için en keyifli kısım
sizlerle deneyimleri paylaşmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.